Meksika, Amerika kıtasının en büyük devletlerinden birisi. Öyle ki Türkiye'den yaklaşık 3 kat daha büyük bir yüzölçümüne sahip. Ancak yakın geçmişte toprakları çok daha büyüktü. Sahip olduğu bu topraklar arasında Kaliforniya, Teksas ve Arizona gibi önemli eyaletler de bulunuyordu. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki geçmişte Meksika'nın yüzölçümü bugünkünden 2 kat daha büyüktü. Eğer bu sınırları koruyabilseler de 4.429.000 kilometrekare yüzölçümüyle Hindistan'ı geçerek dünyanın en büyük 7. ülkesi olacaklardı. Fakat her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas'ı kendi topraklarına dahil etmek istediği 1830'lu yıllarda başladı. Meksika, Teksas'ı kaybetmenin diğer toprakların kaybını tetikleyeceğini bilmiyordu. İşte bu da Meksika'nın en büyük hatasıydı. Çünkü bu süreç ABD'nin Meksika'yı işgaline dönüştü. Pekala. Bir zamanların en güçlü devletlerinden birisi olan Meksika İmparatorluğu bir anda nasıl çöktü? 100.000 yolunda kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen anlatmaya başlıyorum. 1519 yılında İspanyol kaşif Hernán Cortés'in Yucatán Yarımadası'na ayak basması ve Aztek İmparatorluğu'nu işgal etmesiyle dünya büyük bir değişimin içerisine girdi. Yeni dünya olarak bilinen Amerika kıtasında İspanyolların hakimiyeti başladı. İspanyollar daha fazla maden çıkarmak için seferlerini arttırmaya ve 16. yüzyılda kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Sonraki 200 yıl boyunca misyonerlik faaliyetleri ve ticaret yollarından oluşan karmaşık bir ağ geliştirip İspanyol hakimiyetini Kuzey Amerika'da büyük bir alana yaymayı başardılar. Ancak 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde bölgedeki İspanyol hakimiyeti ciddi bir tehdit altına girdi. Çünkü İspanyol Sömürge İmparatorluğu'nda ayaklanmalar ve bağımsızlık istekleri patlak vermeye başlamıştı. Bu hareketlenmeler Meksika'da da etkili oldu. 1810 yılında Meksikalı bir rahip olan Miguel Hidalgo, İspanyol sömürgeciliğine ve baskısına karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Bu çağrı halkla karşılık bulunca Meksika'nın bağımsızlık mücadelesi başlamış oldu. Öte yandan bu dönem İspanya'nın zaten çalkantılı olduğu zor bir dönemdi. Çünkü İspanyol anakarası Napolyon tarafından işgal altındaydı. Kral 7. Ferdinand Napolyon tarafından tahttan indirilmişti. Fakat bu oldukça normal bir durum. İşin ilginç yanı ise Napolyon'un abisi Joseph Bonaparte'ın yeni kral olmasıydı. İşte bu durum anakaradan uzak sömürgelerde sorunlar yarattı. Bazı küçük isyancı gruplar bu fırsattan yararlanarak bağımsızlık istemeye başladı. Dolayısıyla İspanya'nın işgal altında olması elbette Meksikalı isyancılara avantaj sağlayan en önemli unsurlardan birisiydi. Öte yandan sömürge topraklarında çok az İspanyol askeri kalmıştı. Buna rağmen bölgeyi savunmak için kalan İspanya kuvvetleri isyancılara direnç göstermekten geri durmayınca süreç 10 yıldan daha fazla bir süreye yayıldı. Fakat gerçeği söylemek gerekirse bu durum İspanya açısından sürdürülebilir değildi. Nihayetinde ayrılıkçılar büyük bir zafer kazanarak Meksika'nın bağımsızlığını ilan etti. Böylece yeni kurulan Meksika, İspanya'dan kalan toprakların kontrolünü devraldı. Haliyle geniş coğrafyalara yayılan bir mirasın sahibi haline geldiler. Bu topraklar Teksas'tan Kaliforniya'ya kadar uzanıyor ve bugünkü Amerika Birleşik Devletleri topraklarını da içerisine alıyordu. Ancak genç Meksika, ekonomik sorunlar, politik karışıklıklar ve bölgesel çatışmalar gibi birçok zorluklarla karşı karşıyaydı. Bu nedenle özellikle de kuzey bölgelerindeki kontrolü oldukça zayıftı. Bu durum yerli halk ile Amerikan yerleşimciler arasında gerginliklere yol açıyordu. Amerikan yerleşimciler demişken her geçen gün daha fazla yerleşimci Meksika'nın seyrek nüfuslu topraklarına akın ediyor ve ABD batıya doğru inanılmaz bir hızla genişlemeyi sürdürüyordu. 1830'da bu bölgede yaklaşık 30.000 Amerikalı yerleşimci bulunuyordu. Bu yüzden o yıldan itibaren Meksika hükümeti Amerikalıların Teksas'a göçünü engellemeye başladı. Bu durumsa Meksika-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini hızla kötüleştirdi. Ancak ABD, Louisiana'yı Fransızlardan satın alarak zaten Meksika'ya komşu olmuştu ve Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen göçmenlere dur diyemiyordu. Bu yüzden akın akın gelen Amerikalıların Teksas'a yerleşmelerine izin verdiler. Fakat bunun için bazı şartları vardı. Gelen insanların ilk iş olarak Amerika vatandaşlığını bırakarak Meksika vatandaşı olması, sonrasında da Meksika kurallarına uymaları gerekiyordu. Açıkçası bu kurallar başlarda pek sorun yaratmadı. Fakat yerleşimciler ve Meksika hükümeti arasında kültürel farklılıklar mevcuttu. Öte yandan ekonomik endişeler ve politik anlaşmazlıklar nedeniyle Amerikalıların memnuniyetsizlikleri gitgide artıyordu. Dolayısıyla bu zıtlıklar gerginlikleri de arttırdı. Öte yandan Teksas'a yerleşim ABD tarafından inatla teşvik ediliyordu. ABD hükümeti Kaliforniya ve Yeni Meksika topraklarını satın almak için müzakereler yapmaya çalıştı.
Ancak Meksika hükümeti gelen bu tekliflerin hepsini reddetti. Adım adım tırmanan gerginliğin sonucunda Teksas'ta birçok çatışma yaşandı ve bu çatışmalar sonucunda Teksas Meksika'dan ayrılarak bağımsız bir devlet oldu. Meksika hükümeti bu bağımsızlığı tanımasa da isyancıları yenmek için yeterince güce sahip değildi. Böylece Teksas, Meksika'dan ayrılarak yaklaşık 10 yıl boyunca bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürdü. Bu noktadan itibaren Meksika sürekli toprak kaybetmeye başladı. Öte yandan 1845 yılına gelindiğinde ise Teksas ABD tarafından ilhak edildi. İşte bu kıvılcım her iki ülke arasındaki gerilimi arttıran en son unsurdu. Bunların sonucunda hemen bir yıl sonra Meksika-Amerika Savaşı başladı. Savaşın sonunda Meksikalılar kendilerine kıyasla çok daha güçlü olan ABD'ye yenik düştü. Dolayısıyla önceleri Teksas ve Kaliforniya'yı 25 milyon dolara satın almak isteyen Amerika, 1848 yılında imzalanan Guadalupe Hidalgo Anlaşması ile Teksas'ın yanı sıra Kaliforniya, Utah, Arizona, Colorado, Yeni Meksika ve Wyoming'i bir kuruş dahi vermeden kendi topraklarına kattı. Meksika böylece yaklaşık 2,5 milyon kilometre karelik bir toprak kaybı yaşadı. Büyüklüğü daha iyi anlatmak için Türkiye'nin 3 katı büyüklüğüne sahip olan bir topraklardan bahsettiğimi belirtmeliyim. Velhasıl bu duruma detaysız gözlerle bakıldığında Meksika için çok büyük bir toprak kaybı diyebiliriz. Ama aslında tam olarak böyle değil. Teksas gerek yüz ölçümü gerekse nüfus açısından ABD'nin en büyük ikinci eyaleti konumunda. Ayrıca sahip olduğu ekonomik güçle dünya içinde çok önemli bir yere sahip. Öyle ki 695.662 kilometrekare yüz ölçümüyle Almanya'nın neredeyse 2 katı büyüklüğünde. 30 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyadaki birçok ülkeden daha fazla insana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin en kazançlı ikinci eyaleti konumunda ve ABD'nin en büyük petrol üreticisi. Bugün Teksas'ın bağımsız bir ülke olduğunu düşünsek, dünyanın en büyük 8. ekonomisi olabilecek güce sahip olduklarını söyleyebilirim. Bu gelirin %9'u petrol ve gazdan geliyor. Diğer bir açıdan bakacak olursak, dünyanın en büyük 4. petrol üreticisi ve dünyanın en büyük 3. doğalgaz üreticisi olacak kadar güçlüler. Turizm, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarla birlikte Teksas'ın toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,5 trilyon doları buluyor. Bakıldığında bu rakamların üstüne çıkabilen tek bir yer var. O da 3,5 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile Kaliforniya. Bu bölge 1848'de altın devleti olarak bilinen büyük altın madenlerine sahipti. Bu madenlerin varlığı Meksika'nın ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilirdi. Durumu daha iyi özetlemek için günümüzden bir örnek vereyim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok altın üreten eyalet olan Nevada, 2018 yılında yaklaşık 173 ton altın çıkardı. Buna karşılık Meksika'nın en çok altın üreten eyaleti olan Zacatecas, 2022 yılında yaklaşık 43 ton altın çıkarabildi. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Dolayısıyla her iki eyaletin de bir zamanlar Meksika toprağı olduğunu düşünürsek, Meksika gerçekten çok büyük bir güce sahip olabilirdi. Öte yandan New Mexico, Wyoming ve Colorado'da Amerika'nın en çok petrol çıkardığı eyaletler listesinde üst sıralarda yer alıyor. İşte Meksika savaş sonrasında bu toprakları da kaybetti. Ayrıca birçok toprağı da Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı. Yani tarihte tesadüf diye bir şey söz konusu değil dostlarım. Bu toprakların ABD'ye katılması, Amerikan ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulundu diyebiliriz. Bu yüzden Teksas'ı kaybetmek Meksika için çok büyük bir hata olarak kabul edilir. Amerikalılar Meksikalıların dışında İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılardan da toprak satın alımları yapmıştı. Eğer izlemediyseniz Hollanda neden New York'u sattı ve Fransa neden Louisiana'yı sattı videolarımı da izlemenizi öneririm. Konuyu toplayacak olursak, Meksika günümüzde ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülke olsa da aynı zamanda Güney Amerika'nın en büyük ekonomilerinden birisine sahip. Ayrıca nüfus açısından da oldukça kuvvetli bir konumda. Eğer Amerikan Savaşı'nda kendilerini İspanyollardan miras kalan toprakları savunabilselerdi, bugün belki de Amerika ile birlikte gücü paylaşacak ve dünyayı şekillendirebileceklerdi. Peki bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Ayrıca kanala abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.